Dur. Bir dakika abi. Röportaj yap bizim. Röportaj yap. Ömer! Ömer! Motoru söğüt bakayım. Hadi. Röportaj yap. Sigarayı öyle elin içine alıyorsun. Hadi. Şu anda kayıtta. Sayın Demirerler, şimdi biz burada affedersiniz yanlış anlamayın ama biz çocuk oyuncağı oynamıyoruz. Öyle gibi olsun. Şimdi burada biz sırtlarımız küçük tekneciler olarak yara oluyor her gün. Akşam üzerleri sular çekik oluyor. Sabahları sular çekik oluyor. Biz bunu defalarca topçuya bildirdik. Ama kendisi sağ olsun, gene de sağ olsun, yerinde sağ olsun ama kendisi bizimle ilgilenmedi. Bir de kaymakam geliyor. Şimdi biz bunu Başına makamına çıkar. küçük tekneciler olarak Kaymakam Bey'e de başvurduk. Şimdi yeni kaymakamımıza bir şey demiyorum çünkü onun bundan haberi yok. Askerde olan kaymakamımıza başvurduk. Ama kendileri hiçbir zaman ilgilenmediler. Kendi menfaatleri ve çıkarları için düşünüyorlar galiba. Şimdi bizim burada kimseyle bir art niyetimiz, herhangi bir şeyimiz yoktur. Biz ekmeğimiz için çalışan küçük tekneciler ve büyük tekneciler, vergimizi veren ve bazı insanlar gibi vergimizden kaçmayan, bazı insanlar gibi hayatımızı nasıl yaşaması gerekiyorsa öyle yaşayan insanlarız. Ama şu anda bizim bir ricamız var, küçük bir ricamız var. Bu küçük teknelerin olduğu yere bir liman yapılmasını istiyoruz. Bir de büyük teknelerin olduğu yere biraz limanımızın uzatılmasını istiyoruz. Bu çok zor bir şey değil aslında. Ulaştırma Bakanlığı'na Bu çok zor bir şey değil aslında ama şimdi gerekeni artık konuşmak zorundayım. İnsanlar bazı şeyleri göz ardı ettiği için bu belediye başkanı olsa da önemli değil, kaymakam olsa da önemli değil. Şimdi bunu gerilerek söylüyorum artık yeri gelmişken. Gerilerek söylüyorum çünkü gereken şey 5 senedir aynı şey devam ettiği için artık buraya kadar geldiği için söylüyorum. Gereken şeyi yapılması gerekiyor. Aslında bütün olay 1 saatlik 2 saatlik bir mesele. 1 saatlik 2 saatlik bir meseleyi bu mertebeye kadar uzatmaya gerek yok. Yani şimdi özellikle belediye başkanımıza sesleniyorum. Özellikle Sayın Topçu Bey'e sesleniyorum. Belediye başkanımıza, Süleyman Topçu'ya sesleniyorum. Çünkü ben alnımın akıyla dik olarak söylüyorum. Ben Topçu'yu bugünüme getirmeye çalışan büyük insanlardan biriyim. Haşa tövbe. Büyüklük Allah'a mahsussa. Ama şimdi gerektiği yerde gerekeni konuşmak gerekiyor. Gerektiği yerde gerekeni konuşmak gerekiyor. Büyük insanlardan biriyim derken kendimi büyük olarak şey yapmıyorum. Yanlış anlamayın kesinlikle. Kesinlikle yanlış anlamayın ama biz bunu defalarca söyledik. Şimdi bir belediye başkanı olabilir. Kendine ait bu kadar şeyi olmasına rağmen bazı şeyleri göz ardı ettiği için insanlar burada mağdur kalıyor. Ya benim burada mağdur kalmam önemli değil. Benim omuzlarım yara oluyor. Buradan bu tekneye geçirirken benim omuzlarım yara oluyor. Pervanemi yarın değiştirmek alsam 500 milyon lira. Bu rızık demektir bu. Şeytandır şeytan. Allah bize Fatih. Kapat Şimdi bizim bir ricamız var. Sayın Kaymakamımızla ve Sayın Belediye Başkanımızdan ricamız birlikte olup burayı boğazı açmasını istiyoruz. Artık yani şimdi 5 milyon lira mazot yakalım derken 15 milyon lira mazot yakmanın alemi yoktur. Bu rızık meselesidir. Herkes kendi rızkını düşünüyor. Herkes kendi işini düşünüyor. Hemen bitir. Şimdi onlara selamlarımı sunuyorum herkese. Bütün herkese saygılarımı sunuyorum. Demre'de bazı şeyleri biz burada hizmet yapıyorsak ben kendi şahsıma ait teknem var.
turisti memnun etmek için elimden geleni yapıyorum. O da bir belediye başkanıysa veya o da bir kaymakamsa, kim olduğu önemli değil. O da görevini tam olarak yapmak zorundadır. Normalinde. Onlardan ricam bazı şeylere duyarsız kalmasınlar. Başka bir şey demiyorum.